Berlin'in en ünlü klaplarından Berghain mesela. KitKat'ta. KitKat zaten. Mesela travma workshop'u vardı bir tane. Yaz üzerineydi. 2 senedir yaşıyorum. Alman yemeği yediğimi bilmiyorum. Sümkürmek. Aa. Bisikletli bir DJ var. Aa. Harika, katılmalıyız ona. Merhaba arkadaşlar. Ben Evi. Ben Ege. Evi ve Ege ile Transparan'a hoş geldiniz. Ve bu da Mikişko. İlk konuğumuz. İlk konuğumuz. Evet Mikişko. Bugün kendini nasıl hissediyorsun? İyiyim dayıcığım. Evet, bugün trans sohbetlere ara verdik ve Berlin'e göç hakkında konuşacağız. Farklı bir video. Evet. Öyle Bizim olsun. kanalımız. İstediğimizi konuşuruz. Evet yani ne yapalım. Ve yine çok uzun ve derin bir konu olduğu için bunu alt konu başlıklarına ayırdık. Başlayalım. Hadi. Evet. İlk konumuz Berlin'de gece hayatı. Berlin deyince zaten gece hayatı. Öyleymiş. Evet. Ya. Sen biliyor muydun böyle olduğunu peki? Ben bilmiyordum yani. Ben Almanya hakkında sıfır bilgiydim zaten. Öyle rastgele geldim sonra baktım bir şeyler. Gece Yaşanıyor. hayatı. Evet. Yaşanıyormuş. Evet, biraz detaylandıralım. Mesela gece hayatı deyince Türkiye'de çok daha hani bara gitme, kulübe gitme ya da işte pavyona gitme gibi bir şey var. Ama Berlin'de bizim sürekli yaptığımız şipetiye gitmek mesela Türkiye'ye göre çok garip bir şey. Çünkü Evet. Türkiye'de tekele gidip tekelin önünde oturup arkadaşlarına bira içmek gibi ama her yerde masalar var. Çok güzel bir kültür. Ben çok keyif alıyorum. Evet, ben de. Yani iş çıkışında bir şeyleri hallettikten sonra o sokağın büyüsüne kapılıp şipetide takılmacalar, bir şeyler içmeler, arkadaşlarla buluşmalar, denk gelmeler hepsinin bir arada yaşandığı şeyler aslında. Evet ve senin dediğin gibi böyle çok spontane olabiliyor. Çünkü bir bara gideceğim dediğinde mesela genelde daha fazla plan yapıyorsun. İşte bar seçiyorsun. İnsanları orada toplamak var. Evet, bir de aslında buradaki barlarla Türkiye'deki barlar da çok farklı. Yani bar diyemiyorum ben buradakilere. Müzik yok. Var ama arkada insanların sesinden duyulamayacak kadar azlıkta. Evet. Hani bir bar olsun, gireyim, hafif dans edeyim gibi yok. Dansı istiyorsan klaba gitmek zorundasın. Ha evet, öyle bir şey var. Türkiye'de mesela bara gittiğinde dans edecek yerde oluyordu genelde benim gittiklerimde. Evet, burada en çok üzüldüğüm şeylerden biri o. Çünkü club için plan yapman gerekiyor. Hazırlanman gerekiyor. Evet. Outfit bulman gerekiyor. Kışsa beklenen sırayı göze alman gerekiyor. Berlin'de klaplarda gerçekten çok sıra oluyor ve Berlin'in en ünlü klaplarından Berghain mesela. Yani bir dress code oluyor ve ona göre giyinmezsen ki giyinsen bile kapıdaki bodyguard sana diyebiliyor. Ben senin tipini beğenmedim. Seni almıyorum içeriye. Evet, yaşanıyor. Ya da Evet. KitKat'ta. KitKat zaten. Bir tık daha okey sanırım Berkay'ına göre ama. Ya benim deneyimime göre değil. Çünkü mesela dress code'a uymuyorsan şey diyebiliyorlar sana. Soyun, çıplak gireceksin ya da hiç girmeyeceksin. Yani attitude'a da bakıyorlar. Sadece nasıl göründüğün değil. Bir gün biz gitmek istedik KitKat'a. İlk deneyimimizdi ve bir arkadaşımızın doğum gününden çıkıp oraya gittik. Ve doğum gününde ben o renkli gömlekler var ya ondan giymiştim. Üzerime ceketler, montlar. Kış ayı zaten. Ve kapıdaydık. Kişi dedi ki bunlarla mı gireceksiniz içeri? Ve o an öyle bir rol yaptık ki hayır, hepsini çıkaracağız içeride. Ve girdik. O yüzden bir tık sanırım o şeye bakıyorlar. İçeriye uyum sağlayabilecek misin? Yani Bakıyorlar. tabii Evet. ki o da var, evet. Evet, bir sonraki konumuz aslında gece hayatıyla da bağlantılı bir konu. Sosyal etkinlikler. Beni çok şaşırtan şeylerden biri yanı sıra sosyal etkinlikler Berlin'e ilk geldiğim andan itibaren. Nasıl? Mesela her çeşit workshop var Berlin'de. Yani o kadar dallanıp budaklanıyor ki her şey. Ya bunu bence klaplar için de söyleyebiliriz.
çalan müzik türü yani rave ve daha Latin gibi gibi gidiyor. Workshoplar, free workshoplar, ücret ödemeden katılabildiğin bir sürü workshoplar benim çok ilgimi çekmişti. Workshop'ta mesela bilmeyenleriniz varsa atölye demek Türkçe'de. Mesela birinin verdiği bir atölyeye gidiyorsun. Herhangi bir konu. El emeği bir şey olabilir. Mesela kilden bir şey yapmak olabilir. Ya da mesela travma workshop'u vardı bir tane. Sen mi gitmiştin? Sanırım biraz bahsetmek ister misin? Evet, yaz üzerineydi. 3 seriden oluşuyor workshop. Biraz yoğundu tabii ki de. Çünkü aslında yaz deyince insanın aklına sadece ölüm gelebiliyor. Fakat bu workshop bir tık daha şey üzerineydi. İlişkiyi kestiğin partnerlerin, arkadaşların, uzak kaldığın insanlar veya bir eşyanın kaybolması bunlar üzerine. Ve duygular seller, şelaleler gibi. Bir orada ağlayan ve ben şoka girmiştim. Hazır değilsen herhalde. Olmuyor diye. Ay ben öyle şeylere gelemiyorum. Ve atölye denildiğinde ben hep şey bekliyorum, böyle büyük bir şey. Ki geçen gün öyle bir atölyeye gittim. Yine kilden bir şey yapılıyordu. Ben zannettim ki böyle büyük heykel vesaire bir şeyler yapacağız. Sonra gittim, elimize böyle avuç içi kadar bir kil parçası verdi. Ve dedi ki takı yapacağız. Atölye takı atölyesiymiş ama benim haberim yok hani. Ki o benim hatam, ben onu okumamışım. Ama fotoğrafına koydukları için böyle elle büyük bir şeyler yapıyor falan. Öyle bir şey zannedip gittim. Yani bu benim için şaşırtıcı bir şey. Mesela böyle küçük şeylerin de atölyelerin olabilmesi. İlla çok iyi olmana gerek yok herhangi bir şeyde. Çıkıp bir atölye verebilirsin mesela. İnsanlarla bir şey paylaşabilirsin. Doğru. Bu daha çok paylaşım aslında. Doğru. Bir de senden herhangi bir beklentileri olmuyor genelde. Beraber vakit geçirebiliyorsun ve çok tatlı olan bir şey bence. Buna da değinmeliyiz. Workshoplar sırasında seni aslında özgür bırakıyorlar. Kendini iyi hissetmezsen alan değiştirebiliyorsun. Bunun için alan yaratıyorlar. Farkındalıkları çok yüksek oluyor genelde gibi gibi detaylar da önemli. Bir sonraki konumuz yemekler. Yok. Aslında yemek kültürü yok Almanya'da gibi anladım ben bu 4 Yani sene. var ama bize uymuyor. Şimdi yok deyince de insanların kültürünü yok sayıyormuş gibi olmayalım. Hayır canım öyle bir şey demiyorum. Var ama yani bir Türk yemeklerine bakınca, ki onlar da genelde Türk yemeği yiyor. Mesela döner ne kadar Almanya'da popüler bir şey, yani döner shoplarda kuyruklar oluyor vesaire. Evet. Sürekli öyle şeyler diyorlar. Almanya'da 2 senedir yaşıyorum. Hiç böyle bir Alman restorantına gidip de Alman yemeği yediğimi bilmiyorum yani. Evet Hiç öyle öyle bir bir şey şey yaşamadım. öyle bir şey olmayabilir. Ben birkaç arkadaşımla konuşurken şeyden bahsettiler. Berlin'de değil fakat East mi? Doğu Almanya mı? Galiba orada varmış birkaç daha etle yapılan ve daha böyle makarna tarzı bir şey, mantı makarna arası bir şeyler varmış ama çok fazla değilmiş. Zaten çoğunlukla patatesli bir şeyler. Mesela ben şey yedim Alman yemeği olarak, kahvaltıda ekmeğin üstüne çiğ et koyup sonra sanırım soğanla mı bir şeyle, tam hatırlamıyorum, üstüne hafif baharat falan ekleyip böyle çiğ et yiyorsun kahvaltıda ekmekle. Ve böyle anlatınca kötü geliyor ama gerçekten güzeldi. Okay. Bence Almanlar o yönden iyi. Mesela salam, et ürünleri her çeşit var. Yani bir Evet, markete gittiğinde. O konuda katılıyorum sana. En belirgin yemekleri onlarmış sanırım. Bilinen yemekler. Ekmekleri de Evet, ekmek, Alman çok ekmeği. çok güzel ekmekler. Gerçekten güzel yani. Ekmeksiz yemek yemeyenler derneği diye. Bir de burada Türk marketleri var. Evet, çok fazlalar. Salçamız olsun, turşumuz olsun. Yani aradığınız herhangi Evet. bir Türkiye'de satılan bir yemek, ne bileyim konservesine kadar her şey var yani. O yüzden aç kalmıyoruz canım. Saçmalamayın. Anne, karnım tok anne. Ben mesela Asya mutfağı burada çok yedim. Almanya'ya geldiğimden beri. Çünkü her köşede de var, hani döner shop gibi yani. Herhangi bir yerde gidip işte Vietnam noodles ya da ne bileyim herhangi bir sushi vesaire yiyebiliyorsun yani. Her yerde var. Mesela Asya kültürü çok yaygın burada. Evet, Yemek. benim de birçok arkadaşım da yiyor. Fakat ben çok nadir birkaç kere yemişimdir. Ben daha çok Gürcü yemekleri yedim. Arkadaşımızdan ötürü onlara gittiğimizde gerçekten kültürleri bize çok benziyor. Vardığın anda zaten masa dop dolu oluyor. Senin ağzın sulandı. bir sürü güzel yemekler oluyor ve evden çıkana kadar o masa full.
tabaklar boşalıyor, yenileri geliyor, yeni yemekler yapılıyor diye çok Beni götürür heyecanlandım. müsün? Lütfen. Ben de Gürcüleri çok seviyorum. Beni evinize davet ederseniz çok mutlu olurum. Partnerim çok güzel yemekler yaptığı için, Doğru, çok güzel bu arada. yemekler yediğim için o yüzden ihtiyacım da kalmıyor başka yemeklere. Senin bu privilege'in ne olacak? Ben o sırada evde tek başına 2 yumurta kırıyorum. Bir sonraki konumuz Türkiye'li komünite burada. Çünkü çok fazla Türkiye'li insan var ve çok fazla farklı ülkelerden göçmüş insanlar da var. Hani sadece Türkiye'li değil, bir sürü ülkeden bir sürü insan var burada. Ve herkesin küçük komüniteleri var aslında düşündüğünde. Ve aktif olarak bu insanlar sürekli bir şeyler yapıyorlar yani. Evet. Mesela sosyal etkinlik olarak da her gün farklı bir etkinlik var ve farklı bir ülkeden gelen insanlar bir arada toplaşıp işte ne bileyim yemek verenler var, küfalar var. Fayı biraz anlatmak ister misin? Sen anlat. Küfa şöyle. Çünkü Kitchen for all. Anlat. Böyle mi? Öyle bir şey. Ben algılayamamıştım ilk geldiğimde. Küfa falan ne ayol bu diye. Sonradan anladım. Berlin'de çok fazla dayanışma etkinlikleri yapılıyor. Partiler yapılıyor, küfalar yapılıyor. Bu etkinliklerde paralar toplanıyor ve ihtiyacı olan insanlara ulaştırılıyor diyelim. Küfanın da olayı insanlar bir araya geliyor, gönüllü bir şekilde yemek yapıyorlar ve bu yemeklerde etkinliğe katılan insanlara satılıyor. Bundan toplanan paralar da ihtiyacı olan insanlara gönderiliyor kısaca. Ve küfolarda şöyle bir şey var. En azından benim gördüklerimde. Donation based, yani paran varsa veriyorsun ve ne kadar verdiğini sen genelde karar veriyorsun. Ya da işte bir böyle bir scale oluyor. İşte 5 Euro'dan 10 Euro'ya vesaire. Ya da istediğin bir para. Ve bence bu çok iyi bir şey. Çünkü paran olmasa bile mesela birisinin küfasına gidip tanımasan bile hani gidip yemek yiyebilirsin. Bu zaten dayanışma amaçlı olduğu için bence Berlin bu konuda gerçekten çok iyi. Kesinlikle. Her gruptan, her azınlıktan, her kitleden insanlar var ve bunlar mümkün olabildiğince bir araya gelip bir dayanışma kültürüyle birlikte etkinlikler düzenleyip farklı şeyler yapıyorlar. Ve burada da dayanışma kültürü, yani benim en çok söyleyebileceğim şeylerden biri buraya dair. Bir sonraki konumuz sokaktaki insanlar. Kim bu sokaktaki insanlar? Kimler? Yüzümüze bakmayanlar, selam vermeyenler, bir hay demeyenler midir sokaktaki? Onlar da olabilir ama mesela sokakta yürürken yanlışlıkla göz göze gelirsin ve sana gülümser. Bu insan da olabilir. Açıkçası benim deneyimim genelde birisiyle göz göze geldiğinde gözünü kaçırırsın Almanya'da. Türkiye'de selam vermesen bile genelde böyle bir kafa şey yaparsın ya böyle. İşte ya yukarı ya aşağı falan böyle bir selam verirsin falan yine söz. Ya da şöyle Sokaktakilere mi? yaparsın bir şeyler ya da böyle olursun falan. Almanlara sarılsan koşarak. Yani ben açıkçası çok garipsemedim Almanya'da bu insanların sokakta seni görmemezlikten gelmesini ve kafasını diğer tarafa çevirenler de var. Yani bayağı sen yanından geçerken seninle göz göze gelmemek için kafasını diğer yana çeviren insanlar var. Tabii ki bu herkes değil ama ben daha önceden Polonya'da yaşadığım için Polonya'da da öyleydi. Polonya'da da kimse kimseye selam vermiyordu. Ki ben Türkiye'de de açıkçası pek bunu sevmiyordum. Aa, pardon. Kusura bakma da yani. Pardon. Otobüs bekliyorum, gelip birisi benimle muhabbet ediyor. Sen kimsin, ben seni tanımıyorum ya. Şimdi böyle bir selam vermek var, gelip muhabbet etmek. Yani tabii ki. Bir de sadece Ama onu da yapmıyorlar. Türkiye'de çok ekstrem işte. Selam vermekle kalmayanlar da oluyor ama burada sana selam bile Tabii canım vermiyorlar. o biraz evet. O dediğin şeyi anlıyorum ama yine de burada şey de oluyor. Gözünü dikip böyle sana doğru gelebiliyor gibi bir his. Metroda giderken fark ettin mi o şeyi? Sadece gözünü dikip bakabiliyor sana böyle. Ben de galiba onlar gibiyim. Ben de Sen de onlara, mi bakıyorsun? Ben de onlara gözüm dikip bakıyorum öyle olunca. Bana yapma öyle şeyler. Hayır sana yapmıyorum canım. Bakana bakıyorum. Niye Tamam, bakmayana şaka bakayım yapıyorum diye. Bir uzaktan bakıyorum. Bakmayana da bakıyorlar. Neyse. Yanından geçiyorsa Darlayalım. bakarsın, ben de bakıyorum da gözümü dikip de bakmıyorum yani. Ben örnek vereceğim sana bir gün dışarı çıktığımızda. İyi tamam hadi yapacağım. bakalım. Etkileşim yani oldukça az diyebiliriz. Evet az İnsanlarla. genelde.
Ama çok fazla kültürden insan olduğu için mesela değişiyor. Tabii canım. Bazı insanlar çok sıcakkanlı. Mesela Akdeniz kültüründen gelen insanlar genelde selam da verir, tanımasa bile gülümser. Sıcak ülke. Aynen. Mesela köpek gezdiriyorsun. Konuğumuz vardı Mickey. Mesela Mickey gezdirirken birisi gelip bazen şey diyebiliyor. Aa ne kadar tatlı bir köpek falan. Ama bazıları da yani Evet. Bir de Öyle. konuşuyorlar. O an bir de anlamıyorsan. Allah ne diyor şimdi ay diye. boş ver Almanca'ya hiç girmeyelim boş ver. Konumuz o da olacak. Bir video daha yapacağız büyük ihtimal bu konuda. Tek bir video. Almanca. Uzun uzun söveceğiz Ahmetciğim. Söyleyeceğim. Bir sonraki konumuz. Kültür ve hoş görülen ya da hor görülen davranışlar. Yönetmenimiz mi yazdı bunu hor görülen? Aslında bir önceki konuyla da alakalı. Çünkü mesela selam vermek hor görülen bir davranış Almanya'da genel olarak. Ben komşumu görüyorum, selam veriyorum, kafasını çeviriyor yani böyle bir yer. Üzücü. Yani ben alıştım açıkçası. Ben umursamıyorum öyle şeyleri. Ama sadece bunda tutmayalım konuyu. Mesela buradaki kültür genel olarak seni mesela en çok şaşırtan şey neydi alışma sürecinde? Söyleyeceğim. Sümkürmek. Aa, Böyle deniyor değil mi sümkür? hmm, Ben bilmiyorum. Bence Türkiye'de yoktu böyle bir şey. aynen. Burnunu temizlemek. Burnunu temizlemek. Böyle bir anda insanlar bunu yapabiliyor ve ben ya çok 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 uzun sürmüştü benim buna alışmam. Sonrasında da şunu öğrendim. Mesela hani Türkiye'den o çekersin burnunu ya da böyle gidersin tuvalete yan odaya geçersin ama insanların içinde böyle bir anda sümkürmezsin yani. Bu çok doğal. Hatta ters olan şey şu. Senin sürekli burnunu çek. Yani onu o an herkesin içinde sümkürebilirsin. Ve bu şey değil. Ben başta şöyle oluyordum. Ay senin kibarlık. Ne var ya? Sümkürmeyelim. Hayır. Çok ayıp. Yapmayalım demiyorum da. Benim için garip. Bunu her yerde yapıyor insanlar gerçekten. Restoranlarda, beraber oturduğun alanlarda, Evet. yemek yerken vesaire. Çünkü doğal bir şey olarak görüyorlar ki bence öyle de olmalı. Çok mantıklı. Evet yani ben bir yerden sonra bunu tabii ki de ben de anladım. Fakat fakat yapmam. Yapamam galiba. Yapana da saygı duyacağım. Duyacağım. Burnunu temizleyene saygı duyuyoruz. Ben daha ilk günden Polonya'da da çünkü öyle. Ders anlatan hoca derste sözünü kesip diye sümkürüyordu yani. Ama sen o an okey mi dedin yani? Hayır bak ilk başta bana da garip geldi. Ben de ondan Çünkü- bahsediyorum. Tamam ama sonra onu gördükten sonra ben hemen şey oldum. Aa sümkürebiliyormuşuz tamam ben de. Ya bu şey gibi bir arkadaşın yanında osurmaya başladıktan sonra senin de rahatlıkla osurabilirsin. Ne? Budur yani. Ama ben yine mesela benim yanımda osurur arkadaşlarım. Ben osuramam. Sevgilimin yanı hariç. Sana üzüldüm şu an. Tutma içinde. Öyle ben böyle bana bak. Mesela çok fazla sırt çantası taşımak. Sürekli sırt çantası taşımak. Yani Türkiye'de arkadaşım okula giderken bir sırt çantası taşıyorduk galiba çoğunlukla. Bazıları taşımıyordu bile. Mesela. Evet. Onda da ben de taşıyordum ya. Ben de taşıyordum. Ama taşımayanı da gördüm En yani. azından. Şöyle kolunun altında şey taşıyan, Evet. kitap O taşıyan insan insan hiç var. olamadım ya. Ben de olamadım. Ama evet burada gerçekten öyle bir şey var ve sırt çantaları da hani komik bir boyutta. Kocaman. Evet. Yani kamp Evet. çantası taşıyor insanlar günlük hayatında. Ona ben de şaşırıyorum. Hernia oluyor insanlar. Fıtık Şey, oluyorlar bel fıtığı, taşımaktan. Evet. Gerçekten. Ama bunun sebebi şu da olabilir. Şimdi mesela bakıyorsun pencerenden hava güneşli görünüyor tamam mı? Telefonunda bakıyorsun. Ha bir yağma ihtimali var. Diyorsun ki okey yanıma bir ceket alayım. İşte bir tane kazak alayım. Şimdi akşam serinlemeye başlar. Gece dışarıda olacağım. Mont da alayım. Üşürüm. Senin bu anlattığın başka bir kültür şeyi biliyor musun? Bu Almanların sürekli hazırlık ihtiyacı. Her şeye hazırlıklı olma ihtiyacı. Belki de ondan geliyor gerçekten dediğin gibi. Bu sırt çantası şeyi. Çünkü çok fazla gerçekten her şeye hazırlıklı olma durumu var. Öyle bir konu kafadalar. bakımından? Mesela yağmur en basitinden.
Yağmur yağabilir, %10 ihtimal yanıma şey alayım, şemsiye alayım gibisinden. Var öyle Şey insanlar. oldu. Yani ben de taşıyorum sırt çantası ama şemsiye taşımıyorum mesela. Yağmur yağarsa yağsın ya, onuruyla yağsın yani. Ay niye yazsın canım benim üstüme? Ay yağsın ne Gitsin olacak? ötede oynasın. Ha, Almanya'da yağmur ötede oynayacak. Aynen. Yani açarım alırım şemsiye. Al O ne arkadaşım 100 yani. gram bir şey. Tamam ya. Ve bize başka bir kültür şoku. İnsanların burada sürekli bisiklet kullanması. Evet. Ve trenlerde kocaman bisikletler için ekstra bir vagon oluyor. Bisikletlilerin girebileceği. İnsanlar işe giderken karda, kışta, yağmurda bisikletini alıyor yanına ve bisikletle işe gidiyor. Harika bir olay. Ve şeyde değil yani param yok bisikletle gidiyorum gibisinden değil. Gerçekten arabalara karşı bir duruş yani çevre için. Yanı sıra şey gibi yani gerçekten ulaşım aracı olarak kullanılıyor Evet. bisiklet. Ve hobi gibi de bir yandan. Uzun bir yolculukta ben hatırlıyorum buraya arkadaşlarımın merkezden bisikletle bir buçuk saate geldiklerini. Yapıyorlar yani tebrik ederim. Gerçekten ben de Helal ederim. olsun diye. Ben hiç öyle olabileceğimi düşünmüyorum ama Ama belki bizim evlerimiz merkeze uzak diye de bir yandan. olabilir evet. Ve geçen gün arkadaşımıza gidiyorduk. Protesto yapıyorlardı. Bayağı merkez bir yerde. Bir sürü bisikletli insan bisikletlerini alıp gelmiş. Sonra baktım böyle bir ne diye. Arabasız Berlin protesto. İnsanlar bisikletlerini almış ve burada bazı protestolar şey oluyor. Mesela yürüyorsun ama sonra bir yerde takılıyorsun, içiyorsun, muhabbet ediyorsun, takılıyorsun yani orada. Keyifli vakit geçiriyorlar protestoda. Hani sadece işte yürüyüp slogan atmak değil. Ve ben de onların buluştuğu yere denk geldim. Siz de geçtiniz oradan. Çok böyle şey geldi bana, garip geldi. Çünkü Berlin kocaman bir şehir. Arabasız Aklıma bir Berlin şey geldi. fikri. Ne geldi aklına? Aklıma biz oradan geçerken senden önce geçmiştik ya biz sonra. Tam oradan geçerken biz anlamaya çalıştık. Çünkü şey olmuştu yani her sene oluyor. Bisikletli bir DJ var. Harika katılmalıyız ona. DJ önüne setini kurmuş. Bisiklet sürüyor bir yandan ve çalıyor ve Oha. binlerce bisikletle arkasından tüm Berlin'le tur atıyorsun ve dans ediyorsun bir yandan bisiklette. Çocuklar, aileler herkes katılıyor. Neyse oradan geçerken de biz anladık eylem bir şey olduğunu. Dedik ay yine bir şeyler oluyor şu an burada diye. Öyle geçtik biz. Evet bisikletliler eylem yapıyor ama hani bir de çok fazla eylem olduğu için ben bilmiyordum. Ay yine bir şeyler yapılıyor burada diye geçmiştim. Ben hemen baktım ne oluyor burada diye böyle bir araya Sen karıştım. arkadaşım, araştırmacı gazeteci diye. Ay ben severim öyle. Mesela bir polislik olay olunca da ben durup izlerim. O benim yani Türkiye'de de yaparlar ya durup böyle ne olmuş falan diye. Okay. Ben oradan zor alırsın. Ben orada durup bakacağım okey. yani. Yok ben beklemem seni. Devam. Ben topuk. Tamam ben size sonra anlatırım öğrenip zaten Tamam. öyle. Ay teşekkürler. Bir diğer garip gelen kültür öğesi. Berlin'deki evet kültür öğesi. Ben böyle bir insanım Kültür artık. neyi? Öğesi. Ha üyesi anladım onu. Madilik. Neyse işte o. Berlin'de her şeyin ikinci eline yönelinmesi. Yönelim Tercih değil. tercih değil. Her şey ikinci el burada çok yaygın bir şekilde kullanılıyor ve satışı da dönüyor ve aynı zamanda bedava da bulabiliyorsun. Hani insanlar sokağa işte üstüne su verşenken yazıp bedava evde kullanmadığı, hala çalışır durumda olan, hala giyilebilecek durumda olan mesela kıyafet için herhangi bir şeyini sokağa bırakıyor ve sen geçerken alabiliyorsun. Yolda birçok şey bulabiliyorsun abi anlamadım ben. Başta böyle tamam siz bunu buraya koydunuz. Acaba biri taşınıyor, biri koydu, alacak mı falan derken sadece eşyalar değil kıyafetler zaten. Freebox'lar var. Bazı belirli yerlerde ya da einfach böyle apartmanın önüne insanlar poşetle bırakıyor giymediği kıyafetlerini. Ve sen geçip karıştırıp beğendiğin, sevdiğin bir şeyleri alabiliyorsun. Ki temiz bırakıyorlar bazıları hariç. Çöp atan da oluyor. Onun içine çöp atan da oluyor ama onlar yani onları saymıyoruz. Ve hatırlıyor musun bir ara ikinci el şeyine gitmiştik. Şort almıştım ben. Sen de şort almıştın bir tane galiba o gün. Ben şortu yani temiz gibiydi. Böyle gelince bir giyeyim deneyeyim falan tekrar diye. Sonra elimi içine bir attım. Prezervatif.
İçinden şey kullanmıyorum diye. Onu... Fakat her yer öyle değil. Alıp yıkıyorsun zaten. Sadece ben denemek için yemiştim. Sana o kadar kötü bir şans ki. Yani ben bir sürü ikinci el şey aldım. Hiçbirinden öyle bir şey yaşamadım. Böyle bir insan ben. Ada çayı tütsü yapayım. Bir nazar boncuğu falan tak böyle. Var anam şey şu Sen kapı boynuna girişi. tak artık. Tamam, Ha, burada takacağım. da var gerçi. Evet. Evet. Bu videomuz da burada bitti. Arkadaşlar eğer yorum yapıp Beğenip, abone olup paylaşıp. Miki için Evet. bizi teşvik için arkadaşlarınıza gönderip Instagram'dan takip edip TikTok'tan takip edip o tuşlara basarsanız çok 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 mutlu oluruz. Biraz Evet. bize de teşvik olur. Bizi devam etmek için. desteklemiş olursunuz ve daha sık video çekeriz böylelikle. Belki Mickey'i de tekrar konuk alırız. Bu sefer Miki anlatır bence. Bugün göle gittiğimiz için birazcık yoruldu o yüzden. Dayısının gülü uyuyor oldu. Teşekkür ederiz bizi Teşekkür izlediğiniz ederiz. için. Görüşürüz. Görüşürüz. Kendinize iyi Bay bakın. bay.